Herkese merhabalar, sayfama hoş geldiniz. Çok değişik ve lezzetli bir ekmek yapacağız. Focaccia ekmeği yapacağız. Focaccia diye yazılır, focaccia diye okunur. Bu bir İtalyan ekmeği, aynı zamanda bir İtalyan pizzası da denilebilir. Çok değişik şekillerde yapılıyor ama ben bu şeklini daha çok sevdim. Özellikle o hamurun yoğrulma aşaması bana çok ilginç geldi ve çok güzel olacağını düşündüğüm için tercihi bundan yana yaptım. Şimdi hemen yapım aşamasına geçelim hamurun. Yoğurma kabına 300 mililitrelik su bardağıyla 1 su bardağı un ilave ediyorum. Hamuru elle yoğurmayacağız, biz spatula ile yoğuracağız. Daha sonra da katlama işlemleri yapacağız. 1 tatlı kaşığı kuru maya ekliyorum. Çok dolu olmayacak kaşık. Ve 1 tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Yaş maya da kullanabilirsiniz, 10-15 gram kadar. Ve 250 mililitre ılık suyu azar azar ilave ederek hamuru yoğuruyorum bir spatulayla. Tekrar yine un ilave edeceğim tabi, ama bu aşamada eklemeye gerek yok. İlk başta böyle bir su bardağını, yani 300 mililitrelik su bardağıyla bir su bardağı unu bu şekilde birazcık yoğuruyorum. Daha sonra da yine 300 mililitrelik su bardağıyla yarım su bardağı un ilave ediyorum. Hamur ele yapışan bir kıvamda olacak. Hamurun kıvamı aynen bu şekilde olacak. Hem elimize yapışıyor hem spatulaya yapışıyor. Ama un eklemeyeceğiz. Üzerini streçle sıkıca kapatıyoruz. Böyle hava almayacak bir şekilde kapatıyoruz. Ve saat kurarak mayalandıracağım bunu. Saat kurarak mayalandıracağım. Çünkü 20 dakika sonra tekrar bir daha yoğuracağım bu hamuru. O yüzden 20 dakika mayalandırıyorum. Saat çalınca da gelip hemen tekrar yine yoğuracağım. Ben telefonda saati ayarladım 20 dakikaya ve bıraktım. Böyle çalar saatiniz varsa ayarlanmış, onu da yapabilirsiniz. Telefon bana daha kolay geldi. Bu aşamalarda telefonu da kullanmamış oldum. O da çok iyi oldu. Şimdi hemen 1 yemek kaşığı zeytinyağı gezdiriyorum üzerine. Çünkü hamuru yoğuracağım. Ele yapıştığı için de zeytinyağı ilave ediyorum ki elime çok fazla yapışmadan hamuru yoğurabileyim. Ama böyle hamuru yoğuruyorum dedim ama sert bir şekilde yoğurmayacağız. Böyle dışarıdan içeriye doğru hafif böyle katlayarak, biraz da böyle kenar kısmından tutup böyle hafif çekiştirerek yoğuruyorum. İçeriye doğru katlıyorum sürekli. Bu aşamaları birazcık ekşi mayalı ekmek yapımına benziyor olabilir. Zaten ekşi mayayla da çok güzel bir şekilde yapılabilir bu ekmek. Daha da lezzetli olur eminim. Hamuru yoğurdum. Üzerine tekrar yine streçle kapatıyorum ve yine saat kuruyorum. Bu defa 30 dakikaya ayarladım. Alarmı 30 dakikaya kuruyorum ve hamuru mayalanmaya bırakıyorum. Ben de bu aşamalarda tabii başka işleri de yapıyorum. İlk başta bu ekmeği yapmaya başladığımda dedim ki çok zor herhalde. Çünkü ilk başta 20 dakika, daha sonra 2-30 dakika ve 1-40 dakika. Yani toplamda 2 saat zaman alacak. Ama inanın öyle bir çabuk gelip geçti ki o aralarda başka işlerimi de yaptım. Gerçekten inanılmaz kolaymış yani. Ekmeği de aslında bu usulle yapmak çok daha iyi olacak. Yani illaki focaccia olmasına, yani focaccia ekmeği olmasına gerek yok. Evet, bir 30 dakika daha bitti. Tekrar yine biraz böyle dışarıdan içeriye doğru katlayarak tekrar yine hamuru yoğuruyorum. Hamurun üzerine birazcık zeytinyağı var. O yüzden elime yapışmıyor ama siz yoğururken elinize yapışırsa tekrar elinizi, yani parmak uçlarını biraz zeytinyağına bulayabilirsiniz veya herhangi bir sıvı yağ da bulayabilirsiniz. Üzerini tekrar yine kapatıyorum. Yine alarmı kuruyorum 30 dakikaya. İkinci 30 dakika da bitti. Yani toplamda 1 saat 20 dakika
mayalanmış oldu bu saate kadar. Şimdi hamuru tepsiye alacağım. Biraz da tepside mayalandıracağım hamuru. Tepsiyi birazcık sıvı yağla yağladım, yani zeytinyağı. Bu aşamaların hepsinde zeytinyağı kullandım. Çünkü bu ekmeğin çeşnisi, asıl çeşnisi zeytinyağı ve deniz tuzu. Bütün bu aşamaların hepsi zeytinyağlı yapılıyor ve üzerine de zeytinyağı sürülüp böyle deniz tuzu serpilip pişiriliyor gerçeğinde, ama farklı çeşnilerle de üzerine ve içerisine ekleyip böyle biraz daha pizza haline getiriliyor bu ekmek. Hamuru tepsiye aldıktan sonra da birazcık böyle elimle yayıyorum. Tekrar yine kenarlardan içe doğru katlıyorum. Katladıktan sonra da ters çeviriyorum ve üzerinden bastırarak biraz daha boyutunu büyütüyorum. İzlerken birazcık zor gelmiş olabilir. Bu kadar bekleyemeyiz ama ilk başta da dediğim gibi gerçekten bu aşamaları o kadar hızlı geçiyor ki hiç bu kadar uzun zaman olduğunu farkına varamıyorsun. Ama eğer yok böyle yapmak istemiyorum diyorsanız hamuru yoğurduktan sonra üzerini sıkıca kapatıp yaklaşık 1 saat kadar mayalanmayı bırakabilirsiniz. Mayalandıktan sonra da bu şekilde tepsiye alıp katlayıp tekrar yine üzerinden bastırarak aynı bu şekilde getirip üzerini kapatıp tekrar yine yarım saat biraz daha beklemiş olursunuz. Yani toplamda 1,5 saat pişme süresini de eklersek 2 saatte olmuş olur. Benim de zaten 2,5 saatim gitti. Gitti derken yani o gitme aşamalarında ben bir şeyler yaptım, yani başka işlerimi de yaptım. Yani sizin kazanabileceğiniz dakika sadece yarım saat olmuş olur ama o yarım saat içinde bence değmez. Bu şekilde yaparsanız çok daha iyi olur. Üzerini kapatıyorum streçle ve tekrar yine 40 dakika tepside mayalandırıyorum. Tabii mayalandırırken de üzerine süreceğim karışımı hazırlıyorum. Birazcık zeytinyağı döktüm kaseye. Yaklaşık bile 2 yemek kaşığı kadar ya da 1 yemek kaşığı. Ve üzerine 1 diş sarımsak rendeliyorum. Sarımsak lezzeti de harika oluyor. Ve karıştırıyorum. 40 dakika doldu. Hamurun üzerine sürüyorum. Zeytinyağlı, sarımsaklı zeytinyağını. Üzerine dizeceğim küçük domatesleri, hani kiraz domates deriz ya, onları en az 3'e böldüm. Ortadan 2'ye bölerek de dizebilirsiniz ama benim gözüme biraz büyük gibi geldi. O yüzden 3'e bölüp dizmeyi tercih ettim. Hamurun üzerine parmaklarımla birazcık bastırıyorum. Hani tırnak pideye verilen görüntü var ya, aynen onun gibi. Ve üzerine tuz serpiyorum. Deniz tuzu serpebilirsiniz ama ben pembe renkli Himalay tuzu tercih ettim. Bu da çok güzel oldu üzerine. İçerisinde de tuz var zaten, 1 tatlı kaşığı kadar tuz kullanmıştık. Bu tuz çok az serpiliyor böyle. Ve kuru fesleğen ekledim. Muhteşem oluyor. Tek kelimeyle böyle sade kuru fesleğen de koyabilirsiniz ama ben hem kuru fesleğen ekledim, hem domates dizdim, hem biberiye ekledim birazcık. Hepsi çok güzel yakıştı gerçekten. Domatesleri de böyle hamurun üzerine koyuyorum ve içeriye doğru birazcık bastırıyorum. Hamur pişerken de kabaracak. Domatesler üzerinden böyle dökülmesin diye iyice bastırıyorum. Ve birazcık da taze biberiye koyuyorum. Bu biberiye benim evimin önünde var. Yaklaşık 5 senedir İngilizce öğretmenim hediye etmişti. Evinin önüne ek demişti. Evin önüne ektik ve sürekli de böyle çabuk filizleniyor. 5 senedir biz bunu sürekli böyle kesiyoruz. Oh, devamlı böyle çıkıyor. Ben aslında çok fazla kullanmıyorum ama meğerse inanılmaz faydalı bir bitki. Instagram'da paylaşınca öğrenmiş oldum ki çayı baş ağrısına birebir iyi geliyormuş. Hatta migrene de iyi geliyor. En yakın zamanda onu da deneyeceğim. Ve bu ekmeğe de inanılmaz güzel yakıştı. Onu da ayrıca da belirteyim. Ekmeği önceden ısınmış 200 derece 380-390 Fahrenheit fırında yaklaşık 20-30 dakika arası pişireceğiz. Tabi her fırın farklılık gösterebilir. Daha çabuk da pişebilir. Ve focaccia ekmeğini fırından çıkardım.
Şu anda evin kokusunu size anlatamam. O kadar mükemmel oldu. Aynı zamanda böyle çıtır çıtır. Tabii şimdi biraz soğusun, öyle keseceğim. Sıcak sıcak kesmek istemiyorum. Hamur olmasın diye. Muhteşem bir lezzet. Yani öyle gözüküyor. Fazla dayanamayacağım. Hemen ekmeği kesiyorum. Çıtırtıyı da duyuyorsunuz değil mi? O kadar güzel çıtır çıtır böyle. İçine böyle muhteşem. Of, işte tam istediğim. Böyle biraz daha ince olurdu dedim. Ama şimdi kestiğim zaman biraz daha böyle üzerinden bastırabilirdim hafif, ama gerçekten muhteşem. Yani şimdi biraz tadına da bakacağım. Böyle bir parça şuradan deneyeceğim. Muhteşem. İnanın, enfes bir lezzet. Gerçekten harika. Of. Bu harika tarifi gerçekten deneyin. Sabır istiyor ama o zaman öyle bir çabuk geçiyor ki farkında bile olmuyorsun. Toplamda benim 2,5 saatimi aldı. Ama o 2,5 saate değer yani. Muhteşem bir lezzet. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Başka tariflerde buluşmak istiyorsanız eğer, bu da çok kolay. Kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Zil sesini de açarsanız eğer, paylaştığım her tariften ilk sizin haberiniz olacak. Bu videoyu da beğendiyseniz eğer, beğeni butonuna basmayı, yoruma da fikirlerinizi bildirmeyi, hatta fikir bildirmeye de gerek yok, bir tane kalp bırakabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim. Hoşça kalın.